Sevgili dostlar, herkese iyi günler diliyorum. Rabbim inşallah gönlümüzden geçen bedenimize, ruhumuza, yaşamımıza, hayatımıza, hayallerimize uygun güzel günler görmeyi nasip eylesin. Biraz çocukken görmemiz gereken şeyleri 50'li yaşlarda görmek, 50'li yaşlarda gördüğümüz şeyleri çocukken görmek ters bir orantı olur, öyle değil mi? İnsan büyük 50-60 yaşlarında ulaştığında çocuğun oyuncağı görmediyse büyük bir anlamı kalmıyor. Bu sefer 15-20 yaşlarında alamadığı arabayı alıp ona binip gençliğini yaşamaya çalışıyor. Sabah kahvaltı yapamayan bir insanın öğlenliğin acısını çıkarmaya benzer. Paranın, dostluğun, eğitimin, her şeyin tam vakti olduğunda faydası var. Nakit de vakitlice gelince fayda sağlar. Çocukken aç olmuş, aç gözlü olmuş, açıkta kalmış olabilir, hayattır. İnsanın babası, annesi ticari anlamda batar, bir takım imtihanlardan geçer. Fakat yokluk bilinciyle yaşamak, yani bir yok vardır, yokun içinde varlığı yaşarsınız. Natkar insanların elinde, anne babanın elinde. Bir de varlık içinde yokluk yaşarsınız ki en büyük fakirlik odur. Varlık içinde pinti bir annenin, cimri bir babanın, eve misafir kabul etmeyelim, boş boşuna masraf olmasın, tatile gitmeyelim, evimizin balkonunu açalım, orada oturalım, misafirliğe gitmeyelim, hediye almak zorunda kalırız, bu da ek bütçe oluyor diyerek arabaya binmeyelim, boş boşuna benzin sarfiyatı oluyor, İşte özel okula göndermeyelim, özel ders aldırmayalım, nereden kızarsak o kadar kârdır diyerek evladından ve kendinden kazandığını, malını, mülkünü, babasından kalan mirası da yiyemeyen insanları gördük. Bu tasarruf değil. Bu düpedüz insanın kendisine ve en yakınlarına yaptığı zulümdür. Aziz dostlar, para kazandıkça, harcadıkça tekrar yerine gelir. Paylaştıkça çoğalır ve daha fazlası şahsi servetinize ulaşır. Başkaları için harcadıkça, Allah Teala'nın kullarını sevindirdikçe Yaradan da sizi nasıl sevindireceğinin planlarını yapar ve yaptırır. Hangisi daha akıllıca bir yatırım? Parayı doğru yerde harcamak mı? Harcamamak mı? İşte bu küçük ince detayları gerçekleştirenler hayatlarını başka türlü yaşıyorlar. Başka bir bereketle yaşıyorlar. Başka bir paylaşım, başka bir etkileşim, başka bir iletişimle yaşıyorlar. Bunun için profesör olmaya gerek yok. Çok büyük iş insanı olmaya da gerek yok. İş adamı, iş kadını olmak, verici bir ailenin elinde büyüdüyseniz, doyuma ulaşmış bir ailenin elinde büyüdüyseniz, insanlarla paylaşmanın güzelliğini görerek uygulamalı bir ailenin içinde yetiştiyseniz, ticarette de, siyasette de, cemiyette de her zaman sevilirsiniz. Paylaşmayı bilmeyen, varlık içinde yokluk yaşamış insanlar gerçek fakir insanlardır. Yoksa yokluk içinde, fakru zaruret içerisinde, fakirlik ve ihtiyaçların çok olduğu ve sıkıntı verdiği bir ortam içerisinde büyüyüp aza kanaat etmeyi uygulayarak gösteren bir anne babanın evladı olarak yetişmek gerçek zenginliğe erişmektir ve zenginliği yaşamaktır. El-kana'atu kenzun la yufna. Böyle hatırlıyorum. Hadis-i Şerif Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kanaat bitmez, tükenmez bir hazinedir. Hocam öyle diyorsun da ekmek alacak paramız yok. Böyle diyenler var. Borcumuz var. Herkes saraylarda yaşıyor. Sarayda yaşayanın derdini, villada yaşayan insanın derdini siz biliyor musunuz?
isteklerini, ihtiyaçlarını, hastalıklarını, imtihanlarını. Herkesin bir imtihanı var. Varlıkta olanın imtihanından daha çok varlıkta olanın imtihanı darlıkta olanın imtihanından daha fazla oluyor zaman zaman. Nereden biliyorsunuz derseniz danışanlarımızdan biliyoruz. İnsanları dinliyoruz. İnsanların dertleri boyundan aşkın. Peki boyundan aşmış bu dertlerin üstesinden gelmek ne ile olur? Hamd ederek, şükrederek, dostlarla paylaşarak, azı dahi paylaşarak. Bereket böyle geliyor. Para alışveriş yapılınca çoğalıyor. Ticarette paranın, malın dönmesi bereketi getiriyor. Siz ticaret yapmak yerine parayı kenara koyup hapsedip parayı para karşılığı satmak, parayı faize yatırmak, parayı bir şekilde ticaretin içindeki tedavülden kaldırmak yasak. Haram deyince bir şeye sadece dinen bir şey yasaklandığında hayatın olağan akışına uygun olmadığı için Allah tarafından yasak konulduğunu unutmayınız. İçki içen, içmeyen Allah'a ne zarar verebilir ki? Allah'a hiçbir zarar veremez. Kendisine ve topluma zarar veriyor. Yalan, sahtekarlık kendisine ve topluma zarar veriyor. Onun için bunlar yasak ve haram. Aziz dostlar, kıymetli arkadaşlarım, bakın haram deyip böyle kelimeleri böyle sanki Yüce Allah'ın katından gelen ifadeleri, emirleri insanların üzerinde bir dikteymiş gibi, bir baskıymış gibi düşünmeyin. Başka bir taraftan insani boyuttan bakın. Eğer bu yasaklar, haramlar yasak olanlar demek olmasa, insanlar neyin yasak, neyin serbest, neyin haram, neyin helal, neyin yanlış, neyin doğru olduğunu bilmezse hayat planlamasını nasıl yapacaklar? Onun için içinde bulunduğumuz toplumun örf, adet, gelenekleri sadece Türkiye değil tüm dünya için geçerli. O ülkenin içindeki insanların huzurla yaşayabileceği sistemin içerisinde onlara da faydamızın dokunacağı, onlardan da istifade edebileceğimiz yaşam planına ayak uydurmak durumundayız. Tabii ki Allah'ın rızasına uygun olan şekilde, tabii ki hakkaniyet ölçüsünde. Böyle bir planlamayı da ancak ileri gidebiliriz, gelişebiliriz, değişebiliriz olumlu anlamda. Biz bunları yapmayacağız. Peki ama her şey çok güzel olsun. Yapmadan güzel olur mu? Sabahın erken saatinde kalkıyoruz. Sabah namazımızı kılıyoruz. Erkenden yollara düşüyoruz. Biraz aydınlık olsun diye sizlerle aydınlık bir saatte çekim yapmaya çalışıyoruz. Neden? Erkenden yola koyulan bereketi yakalar. 10'a kadar, 11'e kadar yat, kalk, öğlenliğin kahvaltı yap. Gün bitti. Kalkmasaydın. Çok çalışıyorsun diyorlar. Çok çalışıyorsun. Biraz uyu, biraz dinlen. Bir gün bir uyuyacağız, bir daha kalkmayacağız. Belki asırlarca uyuyacağız. Günler, aylar değil, yüzyıllar boyu uyuyacağız, bir gün kalkacağız. Keşke uyumasaydık, keşke çalışsaydık, keşke birilerine biraz daha faydalı olsaydık demek pişmanlık olmayacak mı o zaman? Aziz dostlar, ticari, siyasi, ilmi, dini, manevi, içtimai ne kadar böyle insana dair hayat planlaması varsa bunların içerisinde doğru, dürüst, ilkeli, güzel işlere imza atmak niyetiyle sokağa çıkın. Birilerinin haddini bildirmek, birilerine bilmediğiniz, yanlış bildiğiniz ticareti öğretmeye çalışmak, eksik bildiğimiz dili, yanlış bildiğimiz Kur'an'ı, yanlış bildiğimiz manevi aktarımları aktarmaya çalışırken yanlış yaptığımızın farkında olmamak ne demek? Ben böyle öğrenmiştim hocamdan. O zaman doğru öğren. Mobilyan, beyaz eşyan, televizyonun yanlış yere fiş takıldığında çalışıyor mu? Çalışmıyor. Bunun en doğrusu için nasıl hemen soruyorsun uzmanlarına? Dinle alakalı bilgiyi de sor. Daha Bismillah bugün namaz kılmaya başlamışsın. Daha 2 tane sure okumayı bilmiyorsun. Millete hocalık taslamaya çalışma. Yapma. Arapça okumayı bilmiyor, ibare okumayı bilmiyor demeyeceğim.
Bunları yapmak zorunda değiliz. Ama doğrusunu öğrenip en doğru şekilde aktarmak, hatta aktarmak yerine bunları yaşayarak başkalarıyla paylaşmak, yaşayarak göstermek kadar güzel bir şey var mı? Ben şimdi size filanca kitabın filanca sayfasında, filanca alimin 300 sene önce yazdığı kitabın filanca noktasında, filanca pasajında şöyle şöyle yazıyor diye konuşsam, o günkü değerlendirmeler bugün için yeterli olabilir mi? Hayır. Dünde kalmıştır cancağızım. Bugün gündemden bahsetmek lazım. Dünü kötülemek değil. Biz bugünü, anı konuşacağız. Anı yakalayacağız. Zaten hayat bugün. Bu an, şu anki planlamamız gelecek hayatımızı, projeksiyonumuzu belirliyor. Geçmiş gerçekten geçmişte kaldı. Ağlamayın. Anı ve geleceği yaşayın. Ne iş yapıyorsanız yapın. Ev hanımı da olsanız anınıza ve geleceğinize bakın. Çocuklarınızı, eşlerinizi şikayet etmeyin. Daha beterleri var. Acizlik yapmayın. Acziyet şeytanın halidir. İnsan hep böyle acizlik ve şikayetçi olduğunda, bu halde olduğunda Allah'ın gücüne gider. Düşünün, bir çalışanınız devamlı hep şikayet ediyor size. Şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Maaşını alıyor musun? Alıyorum. Yemeğini yiyor musun? Yiyorum. Ben sana psikolojik baskı yapıyor muyum? Hayır. İşini yap deyince niye kızıyorsun? Ben yapıyorum. Eksik yapıyorsun. Bu kadar yapıyorum. Beğenmezsen gidiyorum. Bugünlerde huy oldu böyle şeyler. Motosikletle kuryelik yaparım diyor. Git bakalım. Fren tutmayınca, yere yatınca Allah korusun. Soğuğu var, kışı var, yazı var. Derdi var, tasası var, kaybolması var. Trafiği var. Kolay mı zannediyorsunuz? Canını ortaya koyarak insanlar para kazanmaya çalışıyorlar. Parayı kazanmayı diye sokağa çıktığında canını ortaya koyuyorsun. Herkes için geçerli bu. Bir yerdeki dersiniz bitmeden, birileriyle dersiniz bitmeden başka yere gitseniz dahi aynı ders yine karşınıza çıkar. Komşularınızdan şikayet etmeyin. Vardır sizde de bir problem, bizde de vardır. Biz kendimizi düzeltmediğimiz sürece etrafımız düzelmeyecek. Ama etrafımızdaki insanlar bile bile bizi üzüyorlarsa, tüccarların şöyle bir hareketi vardır. Ödemesini yapmayan, yalan ifadeler kullanan ve vadelerinde hep şaşan, bir gün sonra değil 10 gün sonra getiren, ödeme düzensizliği olan insanları şöyle yavaş yavaş ayıklarlar. Artık onlara mal vermemeye başlarlar. Sonra niye alışveriş yapamıyoruz? Şöyle bir geri dön bak bakalım yapmadıklarına ya da ne yaptığına. Dostluklarda da öyle. Sizi birisiyle tanıştırdıysa, siz o insanla beraber olduğunuz sürece, tanıştığınız insanlarla hukukunuzu ona hürmeten değerlendireceksiniz. Sizin tanıştırdığınız insanla arkadaşınız sizin haricinizde çok hususi, çok umumi mevzulara giremez. Girmemeli. Nezaketen. Ticarete girecekse biz onunla ticaret yapacağız. Ne dersin? Uygun mudur? Sende bir sakıncası yoksa diye nezaketen sorarsın. Çok sevindim, hayırlı olsun der arkadaşınız. Devam edersiniz. Ama gizli gizli alışverişe başlarsanız, yarın kavga ettiğinizde senin benimle tanıştırdığın arkadaşım vardı ya, o arkadaşım bana böyle böyle yaptı dediğinde karşındaki insan seni dinlemez. Bana sordun mu der. Sordun mu? Ticaretimizi güzel yapalım. Programlarımızı güzel yaparım. Kendi açımdan söyleyeyim. Talebelerime güçlerin üstünde bir gücü yüklemiyorum. Onlara davrandığım şekilde de üniversitede hocalarım bana davranıyor. Hayat böyledir. Neyi yüklerseniz size de onu yüklerler. Sohbet, muhabbet akıp gidiyor. Bazen diyorlar ki yolda konu karışıyor. Bazen gündemden dışarı çıkıyorsunuz diyorlar. Bir gün arabada sohbet ederken kendinizi bir kayda alın lütfen. Hele hele İstanbul'daysanız trafik duruyor, akıyor, sağdan sıkıştırıyorlar. İleride trafiğin durduğunu görüyorsunuz. Ona kendinizi hazırlarken oradaki gördüğünüz olumlu ya da olumsuz hal sizin başka bir konuyla bütünleşmenizi sağlıyor. Bazen konudan konuya geçiyorsak haddimizi
açmış gibi olmayalım. Hakkınızı helal edin. Onda da bir hayır vardır diyelim. Araba kullanarak ve düzgün bir şekilde kullanmaya çalışarak gerçekten İstanbul'da kayıt altında bir şeyleri sizlerle paylaşmak zaman zaman güç oluyor ama biz bundan onur duyuyoruz. Hususiyle araba sohbetlerimizi takip etmeniz, yorumlar yapmanız ve bize araba sohbetlerinizi dinliyoruz hocam, çok mutlu oluyoruz yollarda diyerek teşekkürlerini beyan eden arkadaşları ben de buradan umumi olarak genelden bir teşekkür edeyim. Bütün videolarımızı İngilizce altyazıyla arkadaşlarım hazırlıyor. Hem ülkemizdeki yabancı misafirlerimize hem de tüm dünyadaki yabancı dostlarınıza videolarımızı paylaşabilirsiniz. Mesela şimdi dönel kavşaktayız. Dönel kavşakta yol dönel kavşağın içinde olanıdır. Ama ana yoldan gelenin hakkıdır diyerek her zaman böyle bir geçiş üstünlüğü olarak üstümüze geliyorlar. Yapmayın. Dönel kavşağın içindeki aracın hakkıdır. Yol alma ve yola devam etme. Kavşağın içindeki bitmezse iki tarafın trafiği de hem gidiş hem gelişin trafiği de durur ve trafik yürümez. Böyle ufak bir trafik dersi vermiş olalım. Peki herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.